Hoş geldiniz yayınıma. Katılımınızı bekliyorum ve hemen konulara geçeceğiz. Daha doğrusu konuya geçeceğiz. Saat 18'de canlı yayın yapacağız Onur Akay ile ilgili beraber. Ondan önce sizlerle muhasebecinin vefatıyla ilgili ihmal mi söz konusu? Bu konuda dün geceden beri aklımda olan konuyu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Dün vefat haberi geldiği zaman muhasebecinin kontrast sıvısına vücudun tepki göstermesi nedeniyle muhasebecinin yoğun bakımlık olması ve sonra da yoğun bakımda geçirdiği yaklaşık bir haftanın üzerine durumunun daha da ağırlaşması ve girdiği komadan çıkamayarak hayatını kaybetmesi biraz bana hastanenin, doktorların tedavi sürecinde, ben doktor değilim ama ben bir gazeteciyim ve yarım asırlık gazeteciyim ve pek çok vaka, pek çok olay konusunda haber yaptım, haber okudum yıllarca hem Türkiye'de hem yurt dışında ve bir gazeteci olarak konulara az çok vakıfım ve şüphe duyabilecek kadar en azından vakıfım konulara. Ben de anjiyo oldum. Pek çok insan, her gün milyonlarca insan anjiyo oluyor. Anjiyoda hayatını kaybedenler var. O masada da kalanlar var. Anjiyo sonrasında da hayatını kaybedenler var. Ama bunun oranı çok düşük. Bakın, bir uzman muhasebecinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede 10 binde bir yaşanabilecek bir talihsizlik diyor. 10 binde bir. 10 binde bir yaşanabilecek bir talihsizlik diyor. Gelin bunu duyduktan sonra, bu bilim insanının bu sözünü duyduktan sonra muhasebacı pisi pisine öldü. Allah'ın takdiri, bakın ona hiçbir şey demiyorum. Şimdi içinizde bazıları bana diyecek ki ya o kadere karşı mı geliyorsun kardeşim? Kader yazılmış, ölmeyecek miydi? 78 yaşına gelmiş. Daha ne? Bunları geçin. Bunları geçin. Bunları konuşmuyoruz. Bunları geçin. Elbette hepimiz Allah'a inancımız sonsuz. Allah'tan gelene hepimiz boynumuz kıldan ince. Ancak burada gerçekleri söylemekte, şüpheyle konuya yaklaşmakta bir gazeteci olarak benim görevim. Kontrast sıvısı reaksiyonu, kontrastlı sıvı reaksiyonu gelişirse arkadaşlar hastanede hemen müdahale edilebilir ve ölümcül durumlar son derece nadirdir. Bunu kim söylüyor? Biraz sonra size söyleyeceğim. Şimdi bize sevgili menajeri Muazzez Abacan'ın değerli menajeri, olaydan sonra Taner Budak, kendisini muhabirlik yıllarımdan da tanırım. Onun da muhabirlik yıllarından da tanırım Taner Budak'ı. Ne demişti? Açıklamasında hastanede yoğun bakıma girdiği zaman muhasebacı, anjiyo işlerinde kullanılan kontrastlı sıvının böbrek yetmezliğine yol açtığını, akciğerlerinde sıvı birikmesi nedeniyle solunum güçlüğü yaşadığını söylemişti, öyle değil mi? Ve yoğun bakımda muhasebacı yoğun bakımda şu kadarını söylemedi. Hem diyalize bağlandığını hem de entübe edildiğini söylemedi ama bunları anlamak için, tahmin etmek için tıp okumak gerekmiyor. Böbrek iflas ederse, böbrek iflasa doğru giderse elbette diyalize bağlanır. Nefes ciğerler, akciğerler su toplarsa elbette entübe edilir hasta. Ve bir anda kızı doktor, profesör doktor kızı Amerika'da, Türkiye'de tıp okuyup Amerika'da yüksek ihtisas yapıyor, doktora yapıyor, profesörlük unvanı alıyor Amerika'da ve Amerika'da New York'ta dalında psikiyatri uzmanı olarak en tanınan, en bilinen, en öne çıkan uzmanlardan, doktorlardan, profesörlerden biri eşi ve elbette bu konuları da, annesinin başına gelen konuları da tıp bilimine vakıf olduğu için aşağı yukarı
biliyor. Uzman, o konunun uzmanı kadar olmasa da neyin annesini bu duruma getirdiğini biliyor ve o kızcağız da Sabah da eminim kahroluyordur. 52 yaşında Sabah. Eminim kahrolmuştur. Annemi tutamadım ellerimde. Annem benim doktor olmamı çok istedi. Çok sevindi. Bunun mutluluğunu, bunun onurunu, gururunu yıllarca yaşadı. Dostlarıyla paylaştı. Kızım Sabah mutlu oldu. Amerika'da tıp biliminde daha da ileri gidiyor, daha da ileri gidiyor. Ama ben annemi yaşatamadım. %100 mutlaka Sabah böyle düşünüyor. Ben annemi yaşatamadım. Ellerimden kayıp gitti. Kendi ellerimle hastaneye götürdüm ama annemi yaşatamadım. Annem ellerimden, avuçlarımdan kayıp gitti. Meslektaşlarım annemi yaşatamadı. Şimdi kontrastlı sıvının başlattığı vücuttaki deformasyon, vücuttaki çöküş neden oldu Muazzez Bacı'nın ölümüne. Bilim böyle söylüyor arkadaşlar. Doçent Doktor Yasemin Altıntaş bu konuda uzman kendisi. Doçent Doktor Yasemin Hanım bu konuda uzman kendisi. Şimdi Yasemin Hanım'ın bu konuyla ilgili düşüncelerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Abacı'nın ölümüne kontrastlı sıvı mı sebep oldu? Radyoloji uzmanı Doçent Doktor Yasemin Altıntaş birçok işlemde kullanıldığını söylüyor kontrastlı sıvının. MR'a yatıyorsunuz, tomografiye giriyorsunuz, damardan size bir sıvı veriliyor. İşte bu kontrastlı sıvıdır arkadaşlar. Diyor ki doçent doktor Yasemin Altıntaş, radyoloji uzmanı, yani her gün kendi bünyesinde, hastanesinde onlarca hastaya kontrastlı sıvı veriliyor. Radyasyon, MR, anjiyo tetkikleri yapılmadan evvel. Kontrastlı sıvılar elbette değişiyor her işlem için ama yani usulü anlatmak için. Diyor ki işlem öncesi mutlaka böbrek fonksiyonlarına bakılmalıdır hastanın diyor. Ya en basit. Acaba Muazzez Bacı'nın böbrek fonksiyonlarına bakılsaydı bu kadıncağızın böbreklerinin sorunlu olduğu bilinmez miydi, görülmez miydi? Böbrek hastasıymış Muazzez Bacı. Böbreklerine Amerika diyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri, New York diyorsunuz, bilmem ne hastanesi diyorsunuz. Havalı hastane isimleri. Sen bu kadına kontrastlı sıvı verilmeden evvel, MR'ın anjiyo yapmadan evvel kontrastsız anjiyo yapmak için gerekli bir işlem. Anjiyo yapmak için gerekli bir işlemi hastaya uygularken eğer o hastanın buna duyarlılığı, alerjisi olup olmadığını, duyarlılığı olup olmadığını, vücudunun bunu tolere edip edemeyeceğini sen test etmiyorsan 78 yaşında olduğunu da dikkate almayıp o zaman senin doktorluğun ne işe yarar? İşlem öncesi mutlaka böbrek fonksiyonlarına bakılmalı diyor. Bakın Doktor Yasemin Altıntaş. Şunun da altını çizeyim. Sakın yanılmayın. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İngiltere, Fransa bilmem ne, Almanya bilmem ne. Hadi oradan. Bizim doktorlarımız, bizim hastanelerimiz, inanın bizim tıp insanlarımızın yanında hiçbirinin esamesi okunmaz. Bakın bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim uzmanlarımız hakikaten işlerini kalpten, canla, başla yapıyorlar. Hastayı iyileştirmek için, yaşatmak için, o ameliyattan, o işlemden en başarılı şekilde çıkmak için. Bunu asla unutmayın. Muazzez Bacı eğer Türkiye'de bu işleme tabi tutulsaydı hem bir Türk sanat müziğinin kraliçesi olduğu için, Türk sanat müziğinin, Türk müziğinin en büyük ismi olduğu için zaten çok büyük bir ihtimam görürdü. Doktorlar tarafından el üzerine tutulurdu. Ne yapılması gerekiyorsa ki buna da işte bu teste dahil böbrek fonksiyonlarına bakılmalı. Daha okuyacağım şeyler var. Daha başındayız. Hepsi tek tek yapılırdı Muazzez Bacı'ya. İnanın bana yapılırdı. Ve zaten insani değerlerimiz çok yüksek olduğu için zaten bizde vicdan duygusu hem dinimizden gelen bir duygu bu. Dinimizin hem de insan olarak Türk insanı çok iyilik dolu olduğu için orada koridorlarda hastaları yatırdıklarını görmedik mi? Kirli sepetine atar gibi hastaları koridorlara sedyelerin üzerinde attıklarını görmedik mi? O bulaşıcı salgın günlerinde. Bundan
4 sene evvel, 5 sene evvel yaşadığımız o salgın günlerinde görmedik mi? Batı'da hastaların nasıl baştan sağma şekilde ölüme terk edildi, hastanelerin içinde bakılmadığını görmedik mi? Şunu söylemek istiyorum. İşlem öncesi mutlaka böbrek fonksiyonlarına bakılmalı. Radyolojik tetkiklerde kullanılan bu madde, yani bu kontrastlı madde nasıl ölümle sonuçlanan ciddi komplikasyonlara neden oluyor? Şimdi bunu sizlere okuyayım arkadaşlar. Doçent Doktor Yasemin Altıntaş diyor ki kontrast madde kullanımı sonrası komplikasyonun nadir görülen bir durum olsa da bazen Muazzez Hanım'da örneğinde olduğu gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğini, hastalarda mevcut böbrek hastalıkları, kronik hastalıkların öngörülemeyen komplikasyonun gelişmesine neden olabileceğini, bu nedenle işlem öncesi böbrek fonksiyonlarına mutlaka bakılması gerektiğini söyledi. Bakılsaydı yapılmazdı Muazzez Bacı'ya bu. Yapılmazdı. Yapılmazdı. Başka bir yol denenirdi. Başka bir yol bulunurdu. 10.000 hastada bir yaşanıyor. İyotlu kontrast maddelerde ciddi reaksiyon oranı, neyse burada oranları vermiş. Oranlar o kadar düşük ki 10.000'de 1, 10.000'de 4. Gadalyonlu kontrastlarda 100.000'de 1 ve 10.000'de 1 arasında. Yani 10.000 hastada 1 ya da 4 kişide ciddi reaksiyon olabilir. Ölüm değil, ciddi reaksiyon olabilir. Çoğu hasta kontrast madde hiçbir sorun yaşamadan tolere eder. Kontrast madde tam olarak nedir? Vücutta nasıl bir etki mekanizması vardır ve neden görüntülenme işlemlerinde kullanılır? Doçent Doktor Yasemin Altıntaş, kontrast maddenin vücudun bazı dokularını veya damar yapılarını görüntüleme yöntemlerine BT, MR, anjiyo daha net hale getirmek için kullanılan özel kimyasal maddedir. Amaç normalde benzer yoğunlukta görünen dokular arasında yoğunluk farkı yaratmak ve patolojileri, tümör, damar tıkanıklığı, iltihap ve benzeri daha iyi ayırt etmektir. Doktorların işini kolaylaştırırsın, radyolojinin işini kolaylaştırırsın. Şimdi bilgisayarlı tomografide kullanılıyor. Manyetik rezonans görüntüleme MR'da kullanılıyor. Kontrast maddenin böbreklere nasıl zarar verebilir? Bu toksik etki kimlerde daha sık görülür? Şimdi bu doçent hanımın söylemine devam ediyorum. Kontrast madde sonrası bazen kontrast kaynaklı nefropati, böbrekle ilgili sorun veya kontrast ilişkili akut böbrek hasarı gelişebiliyor. İşte Muazzez Bacı'da gelişen. Bu durumun kontrast verildikten sonraki 48 ile 72 saat içinde, aynı Muazzez Bacı'da öyle oldu arkadaşlar. Aynen MR çekildi. 2 gün sonra menajeri açıklama yaptı İstanbul'dan. Oradan aldığı telefondan sonra. Ve kreatin düzeyinde artış fark ediliyor ve böbreklere etki mekanizmasını kontrast madde böbrek damarlarını geçici olarak daraltır. Eyvah eyvah, böbreğe giden kan azalır. Eyvah Muazzez Bacı, ne çekmişsin sen ya, ne çekmişsin sen, kim bilir nasıl, ama uyutuluyordu değil mi? Çok büyük ağrı yapar o ama uyutuluyordu. Ayrıca tübül hücrelerine osmotik stres ve oksidatif hasar verebilir. Kronik böbrek hastalığı en güçlü risk faktörüdür. Kronik böbrek hastalığı olduğunu duymuştuk Muazzez Bacı'nın. Yaşlılıkta böbrek rezervi azalmıştır 65 yaş üzerinde. Çok dikkatli, test yapmadan asla kullanılmaz. 65 yaş üstü aklınızda olsun, akrabanız, anneniz, babanız MR çekilir, radyo MR çekilirse kontrastlı sıvı veriliyor. Ve aklınızda olsun, böbrek ölçümleri yapılmadan, böbrek tahlili yapılmadan asla MR'a girmemesi gerekiyor ve asla damarlarına asla müdahale edilmemesi gerekiyor. Geçici olarak daraltıyor damarları. Anjiyo asla gerekli tahliller, böbrek tahlilleri yapılmadan anjiyo damarlara müdahale edilmemesi gerekiyor kontrastlı sıvıyla. Çok önemli. Kronik böbrek hastalığı büyük risk faktörüdür. Kronik böbrek hastalığı olan insanlara kontrastlı sıvı verilmez. Veren doktorun diploması yırtılır arkadaşlar. Verilmez. Verilmez. Kronik böbrek hastalığı 65 yaş üstü böbrek rezervi azaldığı için testler sonrası verilmesi uygun görülürse, böbrek testleri sonucu, tahlilleri sonucu, diyabet hastalarına risk çok yüksektir diyabet hastalarında.
Hipertansiyon hastalarında böbrek damarları çok hassas olduğu için kontrastlı sıvı verilmez. Kalp yetmezliğinde böbreğe giden kan akımı azalabilir, masada kalabilir arkadaşlar hasta. Kalp krizi geçirebilir. Dehidratasyon, böbrek perfüzyonu azalır. Yüksek kontrast dozu veya tekrarlayan işlemler. Peki anjiyoda kullanılan kontrast madde ile MR ve BT'de kullanılan kontrast madde aynı mıdır? Yine doçent hanım diyor ki Sayın Altıntaş, kimyasal olarak bu maddelerin birbirinden tamamen farklı olduğunu söyledi ve özelliklerini anlattı. Özellikle anjiyo, BT, MR içeriklerini söylüyor. Çok tıbbi terimler, onları geçiyorum arkadaşlar. Kontrast madde verilmeden önce hastalarda hangi testlerin yapılması gerekir? Böbrek fonksiyon testleri mutlaka yapılır. Yaptınız mı muhasebeciye böbrek fonksiyon testi? Muhasebeciye böbrek fonksiyon testi yapsaydınız, yaşı 78, 65 yaşın 13 yaş üstünde ve kendisi böbrek hastası, yıllarca alkol tüketti, yıllarca sigara tüketti. Vücudunda birçok organ risk sınırında muhasebecinin. Risk sınırındaydı. Karaciğerinde problem vardı. Böbreklerinde problem vardı. Kalbinde problem vardı. Bu ölçümler, bu deneyler yapılmadan bu muhasebeciye siz kontrast maddesi verdiniz. Ey Amerikalı doktorlar! Serum kreatinin testi yapılması lazım. Böbrek fonksiyon testleri mutlaka yapılır. Serum kreatinin testinin yapılması gerekir. Glomerüler filtrasyon hızı ölçümünün mutlaka yapılması gerekir. Ve EGFR hangileri sınırda, hangileri güvenli, o testlerin sonuçlarını da burada veriyor doçent hanım. Riskli hastalarda kontrastlı işlemler nasıl yapılır? Koruyucu işlemleri şöyle sıralıyor arkadaşlar. Hidrasyon en önemli koruma diyor. Hidrasyon, işlem öncesi ve sonrası damar yoluyla serum, genellikle izotonik NaCl verilir. Kontrast dozu minimumda tutulur. Yüksek ozmolariteli kontrastlardan kaçınılır. N-triasetilsistein gibi antioksidan ajanlar bazı merkezlerde ek koruma için kullanılır. Alternatif yöntemler kontrastsız MR veya ultrason değerlendirilir. Alternatif yöntemler kontrastsız MR veya ultrason değerlendirilir. Bunu kontrastsız yapamaz mıydınız muhasebeciye? Doçent Doktor Yasemin Altıntaş çoğu zaman asemptomatik olduğunu ama aşağıdaki belirtilerin gözlemlenebileceğini, asemptomatik olduğunu ama aşağıdaki idrar miktarında azalma, yorgunluk, halsizlik, bacaklarda veya yüzde şişme, bulantı, kusma, kanda kreatinin artışı, eğer idrar azalır veya vücutta belirgin şişlik olursa acil doktora başvurulmalıdır. Bu kontrastlı çekimden sonra, MR'dan ya da anjiyodan sonra. Ayrıca günümüzde kullanılan yeni nesil kontrast maddelerde risk oranı azaldı diyor doktor hanım. Yeni nesil kontrast maddelerde riskin daha az olduğunu, vücutla daha uyumlu olduğunu, damar ve böbrek üzerinde daha az stres oluşturduğunu söyledi. Yoksa siz eski usul mü yaptınız muhasebeciye kontrastlı madde uyguladınız? Son yıllarda alerjik reaksiyon oranı kontrastlı madde kullanımında bu şeylerde radyolojik işlemlerde 10.000'de birin altına indi. Alerjik reaksiyon oranı 10.000'de birin altına indi. Böbrek hasarı oranı da %1'in altına düştü. Riskli gruplar dışında. Kontrast madde alerjik şoka sokarsa hastanelerde bunu engelleyecek ilaç bulunur mu? Hastanelerde acil anafilaksi protokolünün olduğunu belirtiyor doçent Altıntaş. Aşağıdaki ilaçların her kontrast uygulama odasında hazır bulunduğunu söyledi. Ne bunlar? Adrenalin, hayat kurtarıcı ilaç. Kontrast tepkimesinde adrenalin hayat kurtarıcı ilaç diyor doçent hanım. Antihistaminikler, kortikosteroidler, oksijen ve sıvı desteği. Bu nedenle kontrast reaksiyonu gelişirse hastanede hemen müdahale edilebilir
ve ölümcül durumlar son derece nadirdir diyor. Muazzabacı pisi pisine gitti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ama bakın benim 50 yıllık bir gazeteci olarak size okudum bilim insanının bu konudaki görüşlerini. Gerekli ihtimam gösterilseydi belki de ihmal var. Kızı ne yapar bilmiyorum. Ben muazzabacının kızı olsam bütün epilepsi şeylere, o doktor raporlarına, hastanın tedavi sürecinde yazılan bütün doktor raporlarını alırım ve bu konuyu bilen tıp hukukçuları var. Tıp hukukçularıyla bu konuyu incelerim. Bir ihmal var mı? Bir hata var mı? Varsa bu işin peşini bırakmam arkadaşlar. Evet, benim bu konuda bir gazeteci olarak Türkiye'de muazzabacıyı tanıyan, çok seven, hayranıyım başka. Ayrıca kendisiyle röportajlar yapmış. Birden fazla röportajlar yapmış. Onunla mesleğimin gereği olarak günlerimi, anlarımı, saatlerimi paylaşmış. Onunla röportaj yaparak işimi sürdürmüş defalarca bir gazeteci olarak onun peşinden bunu sorgulamak, bunu konuşmak, bunu anlatmak benim görevim. Ben bu görevi yerine getiriyorum ama bundan sonrası kızının bileceği iş. Sevgiler, saygılar.